Ders 1. Sabah alışkanlıkları. Bu alışkanlıkları sabah rutinime dahil etmenin çok yardımcı olduğunu fark ettim. Gerçekten mi? Hangi alışkanlıklardan bahsediyorsun? Esnemek, meditasyon yapmak ve hatta sağlıklı bir kahvaltının tadını çıkarmak gibi basit şeyler. Bunlar kulağa faydalı geliyor. Kesinlikle günün geri kalanı için olumlu bir ton belirlemeye yardımcı olurlar. Kesinlikle. Günaydın rutininden sonra kendimi daha üretken ve odaklanmış hissediyorum. Bunu denemeliyim. Bazen sabahlar çok aceleci olabiliyor. Evet, kendinize 10 dakikanızı ayırmanız bile fark yaratabilir. Güne sakin bir şekilde başlama fikrini seviyorum. İkimiz de sabahlarımızı iyileştirmeye kendimizi adayalım. Ders 2. Tedarik çalıştırmaları. Evet, daha fazla malzemeye ihtiyacımız olduğunda tekrar gelelim. Kesinlikle. Her türlü temel ihtiyaç için harika bir yer. Magazinin ne kadar organize olduğunu seviyorum, alışverişi çok kolaylaştırıyor. Kabul ediyorum. Ayrıca ihtiyacımız olan her şey her zaman stoklarında bulunur. Sarf malzemelerini sorunsuz bir şekilde alabileceğiniz güvenilir bir yere sahip olmak güzel. Evet ve personel gerçekten yardımsever, bu da fark yaratıyor. İyi müşteri hizmetini takdir ediyorum, alışveriş deneyimini geliştirir. Kesinlikle. Gelecek gezilerimizde burayı mutlaka aklımızda tutalım. Gidilecek yerler listeme ekleyeceğim. Ders 3. Ödeme seçenekleri. Bu mağazada kredi kartıyla ödeme yapabilir miyim? Elbette. Tüm önemli kartları kabul ediyorlar, bu yüzden sorun yok. Bunu bilmek harika. Alışverişi çok kolaylaştırıyor. Kesinlikle. Kolaylık sağlamak için kartımı kullanmayı tercih ediyorum. Aynı şekilde, beni yanımda nakit taşımaktan kurtarıyor. Üstelik kart kullandığınızda harcamalarınızı takip etmek daha kolaydır. Kesinlikle. Bu şekilde kendimi her zaman daha organize hissediyorum. Haydi eşyalarımızı alalım ve kontrol edelim o zaman. Kulağa iyi geliyor. Gitmeye hazırım. Ders 4. Hafta sonu planları. Kulağa eğlenceli geliyor. Bu hafta sonu nasıl kıyafetler arıyorsunuz? Gezimiz için rahat ama şık bir şeyler bulmayı umuyorum. Bu harika bir fikir. Konfor, özellikle eğlenceli bir gün için çok önemlidir. Evet ve ne giymeyi seçersem seçeyim kendime güvenmek istiyorum. Tamamen anlıyorum. Doğru kıyafeti bulmak gerçekten ruh halinizi değiştirebilir. Kesinlikle. Muhtemelen neşeli bir hava için parlak renkler arayacağım. Hafta sonu için mükemmel görünüyor. Birlikte alışverişe gidelim. Bunu çok isterim. Bir şeyleri denerken fikir almak güzel olacak. O halde bunu eğlenceli bir gün haline getirelim. Ders 5. Lezzetli köri. Evet, menümüzde lezzetli bir sebzeli köri var. Kulağa harika geliyor. Lezzetli körileri severim. Baharat seviyesini kendi zevkime göre özelleştirebilir miyim? Elbette. Ne kadar hafif veya baharatlı istediğinizi seçebilirsiniz. Bu harika.
Küçük bir tekmeyi severim ama çok fazla iyisiyi sevmem. Mükemmel. Baharat söz konusu olduğunda seçeneklerin olması güzel. Esnekliği takdir ediyorum, yemek yemeyi daha keyifli hale getirir. Kesinlikle. Hadi sipariş verelim ve birlikte lezzetli bir yemeğin tadını çıkaralım. Kazmak için sabırsızlanıyorum. Ders 6, Sanat malzemeleri. Kesinlikle. Yeni boyalar, fırçalar ve tuvaller almak istiyordum. Bu çok heyecan verici. Aklınızda ne tür projeler var? Bazı yeni teknikler ve stiller keşfetmeyi düşünüyorum. Eğlenceli bir meydan okumaya benziyor. Ne yarattığını görmeyi çok isterim. Teşekkürler. Taze malzemelerin bana daha fazlasını denemem için ilham vereceğini düşünüyorum. Yeni malzemelerin yaratıcılığı nasıl yeniden canlandırabildiği şaşırtıcı. Evet ve bir sonraki eserime başlamak için sabırsızlanıyorum. Bu hafta sonu sanat mağazasına bir gezi yapalım. Harika fikir. İhtiyacım olan her şeyi seçmek için sabırsızlanıyorum. Ders 7, İnceleme ve düzenlemeler. Son olarak projemiz için inceleme ve düzenleme olanaklarını tartışalım. Bu çok önemli görünüyor. Düzenli incelemeler doğru yolda kalmamıza yardımcı olabilir. Kesinlikle. İlerlememizi değerlendirmek ve gerekli değişiklikleri yapmak önemlidir. Kabul ediyorum. Düzenlemeler uzun vadede daha iyi sonuçlara yol açabilir. Peki sizce hangi spesifik alanlara odaklanmamız gerekiyor? Önce zaman çizelgemize ve kaynak tahsisimize bakmamız gerektiğine inanıyorum. Bu mantıklı. Yeterli kaynağa sahip olmamız çok önemli. Evet, ayrıca zorlukları tespit etmek için ekipten geri bildirim de almalıyız. Harika fikir. Onların içgörüleri değerli bakış açıları saklayabilir. Ders 8, Korkunun üstesinden gelmek. Hata yapmaktan korkmayın, onlar öğrenmenin bir parçasıdır. Bu tavsiyeye minnettarım ama insanların bana güleceğinden korkuyorum. Bu korkuyu anlıyorum ama herkes bir noktada hata yapar. Doğru. Hata yapmaktan dolayı tedirgin olmak doğal sanırım. Kesinlikle. Önemli olan bu deneyimlerden nasıl öğrendiğimiz ve geliştiğimizdir. Haklısın. Yargılanma korkusu yerine derslere odaklanmalıyım. Evet. Hataları benimsemek aslında zamanla daha fazla güvene yol açabilir. Bir dahaki sefere endişeli hissettiğimde bunu aklımda tutmaya çalışacağım. Ruh budur. Unutmayın, hepsi yolculuğun bir parçası. Ders 9, Dans hareketleri. Dansçılar gösteri sırasında zıt yönlere dönüyorlardı. Büyüleyici görünüyor olmalı. Rutinlerin dinamik hareketlere sahip olmasını seviyorum. Evet. Kısa süre sonra sarkı bitiyor ve çocuklar son pozisyonlarına gidiyor. Bu heyecan verici geliyor. Odadaki enerjiyi hayal edebiliyorum. Gerçekten öyleydi. Seyirci onların yeteneklerine hayran kaldı. Dans çok güçlü bir ifade biçimi olabilir. Kesinlikle. Kelimelere ihtiyaç duymadan bir hikaye anlatıyor.
Bir gün onların canlı performans sergilendiğini görmeyi çok isterim. Bir sonraki şovlarını takip edelim, buna değecek. Ders 10, piknik hazırlıkları. Bu iyi bir fikir. Pikniğimiz için biraz sandviç getireceğim. Harika. Bunu keyifli hale getirmek için başka ne getirmeliyiz? Ortamı taze tutmak için biraz meyve ve belki biraz içecek ekleyebiliriz. Evet. Başarılı bir gezi için atıştırmalıklar çok önemlidir. Çıtır çıtır bir ikram için biraz cipse ne dersiniz? Mükemmel. Cipsler her öğüne her zaman eğlenceli bir katkı sağlar. Yemek yerken üzerine oturacağımız bir battaniyeyi de unutmamalıyız. Kesinlikle. Piknik sırasında konfor çok önemlidir. Önemli hiçbir şeyi unutmamak için bir kontrol listesi yapalım. Ders 11, hatalardan öğrenmek. Merak etme, hatalar olur. Sadece devam edin ve onlardan öğrenin. Biliyorum, ama bazen işler planlandığı gibi gitmediğinde cesaret kırıcı olabiliyor. Bu duyguyu anlıyorum ama her hata büyümek için bir fırsattır. Haklısın. Önemli olan o anlara nasıl tepki verdiğimizdir. Kesinlikle. Hataları öğrenme deneyimleri olarak görürsek, daha az göz korkutucu hale gelirler. Bir dahaki sefere bir aksilikle karşılaştığımda bakış açımı değiştirmeye çalışacağım. Bu harika bir tutum. Daha dayanıklı olmanıza yardımcı olacaktır. Teşvikiniz için teşekkür ederiz. Gerçekten daha iyi hissetmeme yardımcı oluyor. Ne zaman istersen. Unutmayın, ileriye doğru atılan her adım ilerlemedir. Ders 12, huzurlu konaklama. Ziyaretiniz süresince otelinizde huzurlu bir konaklama geçirmenizi dileriz. Teşekkür ederim. Rahatlatıcı bir deneyim için sabırsızlanıyorum. İhtiyacınız olan tüm konforu size sunmak için elimizden geleni yapacağız. Bu güven verici. İyi hizmet gerçekten bir geziyi zenginleştirebilir. Kesinlikle. Misafirperver bir atmosfer yaratmaktan gurur duyuyoruz. Bunu takdir ediyorum. Seyahat edenler için büyük fark yaratıyor. Herhangi bir şeye ihtiyacınız olursa sormaya çekinmeyin. Yapacağım. Desteğin mevcut olduğunu bilmek çok rahatlatıcı. Burada geçirdiğiniz zamanın tadını çıkarın ve geliştirebileceğimiz bir şey varsa bize bildirin. Ders 13, Zambezi akıntıları. Ne yazık ki Zambezi'de navigasyon için çok fazla akıntı vardı. Bu çok yazık. Gemiler nehre doğru yelken açabilseydi muhteşem olurdu. Evet, ticaret ve seyahat için pek çok fırsatın kapısını aralayabilirdi. Kesinlikle. İç kısım çok daha erişilebilir olacaktır. Coğrafyanın keşfetme yeteneğimizi nasıl şekillendirdiği büyüleyici. Kabul ediyorum. Nehirler toplulukları birbirine bağlamada çok önemli bir rol oynamaktadır. Keski akıntılar bu kadar zorlu olmasaydı, her şey farklı olabilirdi. Evet, ama doğanın bu tür engelleri nasıl yaratabildiği de etkileyici. Doğru. Doğanın güzelliği çoğu zaman zorluklarıyla eşleştirilir. Ders 14, taksi ihtiyaçları. Etkinliğe gitmek için taksiye binmem gerekecek mi? Taksiye gerek yok. Buradan sadece 10 dakikalık yürüme mesafesindedir.
Mükemmel. Özellikle güzel havalarda yürümeyi seviyorum. Evet, çevrenin tadını çıkarmanın ve biraz egzersiz yapmanın harika bir yolu. Kesinlikle. Üstelik yol boyunca manzarayı seyretmek için zamanım olacak. Bölgeyi acele etmek yerine yürüyerek keşfetmek her zaman güzeldir. Kabul ediyorum. Yürümek, arabada gözden kaçırabileceğiniz şeyleri fark etmenizi saklar. Kesinlikle. Gezinin tadını çıkarabilmek için biraz erken ayrılmaya özen gösterelim. İyi bir fikir. Bunu sabırsızlıkla bekliyorum. Ders 15, cihazları bağlama. Acele etmeyin, kullanılabilir aglar listesinde görünmelidir. Deniyorum ama cihazım düzgün bağlanmıyor gibi görünüyor. Bazen agi tanımak için biraz zamana ihtiyaç vardır. Biraz daha bekleyip görünüp görünmediğine bakacağım. Olmazsa cihazınızı yeniden başlatmayı deneyebiliriz. Bu iyi bir öneri. Gerekirse buna bir şans vereceğim. Teknoloji bazen yanıltıcı olabilir ama bunu çözeceğiz. Evet, sabrınız için teşekkür ederim. Hayal kırıklığımı hafifletmeye yardımcı oluyor. Sorun değil. Gelin bu sorunu birlikte çözelim ve bağlantı kurmanızı saklayalım. Ders 16, aile ziyareti. Başka bir gün kızımı görmeye gittik. Kulağa hoş geliyor. Durumu nasıl? Buradan arabayla 1 saat uzaklıktaki bir çiftlikte yaşıyor. Vay, burası çok güzel bir alan olmalı. Çiftliklerin çok huzurlu bir havası var. Gerçekten öyle. Manzara özellikle sabahları nefes kesici. Hayal edebiliyorum. Ailenizle doğada vakit geçirmek kulağa mükemmel geliyor. Evet, bize çiftliğini ve tüm hayvanları gezdirmeyi çok seviyor. Harika bir deneyime benziyor. Aile ziyaretleri çok özeldir. Kesinlikle. Birlikte geçirilen o anları çok seviyorum. Ders 17, adalar ve lav. Bazı adaların volkanlardan çıkan lav adı verilen kayalardan oluştuğunu biliyor muydunuz? Evet, bu büyüleyici. Bu adaların okyanus yüzeyinin üzerinde nasıl oluştuğu inanılmaz. Kesinlikle. Ancak bu adaların bazılarında artık aktif yanardağ bulunmuyor. Bu doğru. Manzaranın zaman içinde nasıl değişebileceğini düşünmenizi sağlar. Evet ve Doga'nın nasıl geliştiğini görmek ilginç. Adalara dönüşmeden önce orijinal manzaraların nasıl göründüğünü merak ediyorum. Çok fazla volkanik aktivite nedeniyle oldukça farklı olmalılar. Doğanın dünyayı şekillendirmek için bu kadar güce sahip olması şaşırtıcı. Kesinlikle. O adaları keşfetmek heyecan verici bir macera olacaktır. Ders 18, yazıcı kullanılabilirliği. Bu otelde misafirler için yazıcı mevcut mu? Evet, elbette. Bu, belge yazdırması gereken herkes için mükemmeldir. Yazdırma seçenekleri nelerdir? Renkli mi yoksa sadece siyah beyaz mı çıktı alabiliriz? Aslında her iki seçeneği de sunuyorlar ki bu da çok kullanışlı. Bu harika. Özellikle gezginler için bu esnekliğe sahip olmak güzel.
Kesinlikle. Son dakika ihtiyaçlarını karşılamayı kolaylaştırır. Seyahatinde olanlar için de ne kadar faydalı olacağını görebiliyorum. Evet ve genel konuk deneyimine katkıda bulunan hoş bir dokunuş. Bunu duyduğuma sevindim. Burada kalmak beni daha rahat hissettiriyor. Ders 19. Geleneksel yemek. Geleneksel yemeklerini gerçekten merak ediyorum. Evet, seyahat ederken yerel yemekleri denemek her zaman ilgi çekicidir. Ancak bazı tanıdık olmayan yiyeceklerle ne yapacağımı bilemediğim için biraz gerginim. Bu tamamen anlaşılabilir bir durum. Yeni şeyler denemek korkutucu olabilir. Umarım dalmadan önce yemekler hakkında bazı açıklamalar yaparlar. Evet, biraz rehberlik almak deneyimi çok daha keyifli hale getirebilir. Kullanılan malzemeler ve pişirme yöntemleri hakkında bilgi edinmek isterim. Bu kesinlikle mutfağa olan takdirimizi artıracaktır. Yerel halktan ilk önce ne deneyeceğimize dair tavsiyeler isteyelim. Ders 20. Birbirinizi neşelendirin. Daha fazla katılamazdım. Birbirimizi neşelendirmeye ve baklı kalmaya devam edelim. Evet, hedeflerimize ulaşmada birbirimizi desteklemek çok önemli. Yol boyunca sizi cesaretlendirecek birinin olması gerçekten yardımcı olur. Kesinlikle. Motivasyonu yüksek tutar ve zorluklarla yüzleşmeyi kolaylaştırır. Ayrıca birbirlerinin başarılarını kutlamak yolculuğu daha da ödüllendirici hale getirir. Evet. Her küçük zafer tanınmayı hak eder. Birlikte hareket edersek ikimizin de harika şeyler başarabileceğini düşünüyorum. Kesinlikle. Elimizden gelenin en iyisini yapmak için birbirimizi zorlamaya devam edelim. Gelecek için heyecanlıyım. Ders 21. Karayiplerin kökenleri. Karayip halkının çoğunun kökeninin İngilizlere ait ülkelerden geldiğini biliyor muydunuz? Evet, sömürgeciliğin oradaki kültürü nasıl etkilediği büyüleyici. Kesinlikle. Farklı geçmişlerin harmanlanması benzersiz bir kültürel doku yaratır. Karayiplerin bu kadar çeşitliliğe, pek çok dil ve geleneğe sahip olmasına bayılıyorum. Evet, oraya seyahat etmeyi çok zengin bir deneyim haline getiriyor. Tarihi keşfetmeyi ve adaları bugün nasıl şekillendirdiğini görmeyi çok isterim. Göç ve kültürün etkisi hakkında öğrenilecek çok şey var. Kesinlikle. Yerlilerle tanışmak ve onların hikayelerini dinlemek ilginç olurdu. Kendimizi bu canlı kültüre kaptırmak için bir gezi planlayalım. Ders 22. Kamp temelleri. Kesinlikle. Kaliteli bir kamp mate almayı da unutmayalım. Bu harika bir fikir. Rahat bir mat kamp yaparken büyük fark yaratır. Evet, özellikle yıldızların altında iyi bir gece uykusu çekmek istediğinizde. Kesinlikle. Her şey deneyimi keyifli ve rahatlatıcı kılmakla ilgilidir. Ben de iyi yalıtım saklayan birini arayacağım. Bu önemli. Gece boyunca bizi sıcak tutmaya yardımcı olur. Kamp gezimiz için heyecanlıyım. Eğlenceli bir macera olacak. Ben de. Dışarı çıkmadan önce ihtiyacımız olan her şeye sahip olduğumuzdan emin olalım.
Kabul ediyorum. Hazırlık başarılı bir yolculuğun anahtarıdır. Ders 23, Rüzgarlı anlar. Rüzgar yüzünden her şey hareket ediyordu, oldukça güzel bir manzaraydı. Kulağa ilginç geliyor. Güçlü bir esinti miydi? Evet, her şeyi yavaşça sallayacak kadar güçlüydü. Rüzgarın çevreye böylesine bir hayat getirmesini seviyorum. Sonra en komik şey oldu, şapkamı kaybettim. Ah hayır. Rüzgar da uçup gitti mi? Evet, bir kuş gibi havalandı. Onu kovalamak zorunda kaldım. Bu oldukça macera olsa gerek. Oldu. Sonunda yakaladım ama birkaç kahkaha da eksik olmadı. Ders 24, Dekorasyon ipuçları. Alanınızı dekore etmenin uygun fiyatlı yollarını mı arıyorsunuz? Evet öyleyim. Çok fazla harcamadan bir alanı nasıl dönüştürebileceğinize dair ipuçlarınız var mı? Kesinlikle. Duvarları yenilemek için boya kullanmak basit bir yoldur. Bu harika bir fikir. Yeni bir renk gerçekten atmosferi değiştirebilir. Ayrıca bazı bitkiler de ekleyebilirsiniz, bir odaya hayat ve renk getirirler. Evet. Bitkiler sadece güzel olmakla kalmaz, aynı zamanda hava kalitesini de artırır. Diğer bir seçenek de mobilyaların yeniden düzenlenmesidir, bazen yeni bir düzen harikalar yaratabilir. Bunu hiç düşünmemiştim. Sanki odaya yepyeni bir görünüm kazandırmak gibi. Kesinlikle. Küçük değişiklikler büyük bir etki yaratabilir. Ders 25, Otel olanakları. Otel konaklamamıza dahil olan olanaklar var mı? Evet, tüm misafirler için spor salonu, havuz ve ücretsiz kahvaltı var. Kulağa harika geliyor. Spor salonu, fitness rutinimi sürdürmek için mükemmeldir. Kesinlikle. Ve dinlenebileceğiniz bir havuzun olması güzel bir bonus. Ücretsiz kahvaltı sunan otelleri seviyorum, sabahları zaman kazandırır. Evet. Güne iyi bir yemekle başlamanın harika bir yolu. Burayı seçtiğimize sevindim, ihtiyacımız olan her şeye sahip gibi görünüyor. Kesinlikle. Konaklamamızı çok daha keyifli ve rahat hale getiriyor. Vardığımızda tüm olanakları kontrol etmek için sabırsızlanıyorum. Ders 26, Seyahat planları. Her ülkede birkaç gün geçirebilmek için 2 haftalığına gitmeyi planlıyorum. Harika bir yolculuk gibi görünüyor. Hangi ülkeleri ziyaret ediyorsunuz? İspanya, İtalya ve Yunanistan'ı keşfetmeyi düşünüyorum. Vay be, bunların hepsi zengin geçmişe sahip çok güzel yerler. Evet, kendimi kültüre kaptırmak ve yerel mutfakları denemek istiyorum. Bu harika bir fikir. Yemek seyahat etmenin çok önemli bir parçası. Ayrıca bazı ünlü yerleri ve gizli mücevherleri ziyaret etmeyi planlıyorum. Mükemmel. Popüler noktaları daha az bilinen yerlerle dengelemek harika bir deneyim sağlar. Bu maceraya atılmak ve kalıcı anılar yaratmak için sabırsızlanıyorum. Ders 27, Mercek renk seçimleri. Yüzüm için camların rengini düşündün mü? Evet, yaptım. Daha açık bir renk tonunun yüz hatlarınızı gerçekten tamamlayacağını düşünüyorum.
Kulağa hoş geliyor. Çok cesur olmadan görünümümü geliştirecek bir şey istiyorum. Kesinlikle. Hafif bir renk, doğal görünmeye devam ederken büyük bir fark yaratabilir. Ayrıca lenslerin iyi bir UV koruması sağladığından emin olmak istiyorum. Bu çok akıllıca. Gözlerinizi korumak, iyi görünmek kadar önemlidir. Girisinizi takdir ediyorum. Seçimim konusunda kendime daha fazla güvenmeme yardımcı oluyor. Yardım etmekten mutluluk duyuyorum. Mükemmel çifti bulduğunuzdan emin olalım. Onlara sahip olduğumda nasıl göründüklerini görmek için sabırsızlanıyorum. Ders 28, Rehberlik aramak. O zaman bu harika. Yeni bir şehirde nasıl dolaşılacağını bilen birinin rehberliğine ihtiyacım olabilir. Kesinlikle. Yeni bir yere gitmek, yerel bir kişinin içgörüsü olmadan zor olabilir. Evet, önemli noktaları kaçırmadan ziyaretimden en iyi şekilde yararlanmak istiyorum. Seveceğinizi düşündüğüm bazı ipuçlarını ve mutlaka görülmesi gereken yerleri paylaşabilirim. Bu harika olurdu. Gizli mücevherleri öğrenmeye can atıyorum. Rehberlerde yer almayan harika restoranlar ve parklar var. Mükemmel. Her zamanki turistik bölgelerin ötesindeki kültürü deneyimlemeyi çok isterim. Keşfetmek için birlikte bir gün planlayalım. Eğlenceli olacak. Dört gözle bekliyorum. Bu kadar yardımcı olduğunuz için teşekkürler. Ders 29, Gecikmeli uçuş. Merhaba. Siz de gecikmeli bir uçuş mu bekliyorsunuz? Evet, çok sinir bozucu. Herhangi bir güncelleme duydunuz mu? Henüz değil. Birkaç dakikada bir panoyu kontrol ediyorum ama hiçbir haber yok. Aynı şekilde. Gitmeye hazır olduğunuzda sabırlı kalmak zordur. Biliyorum. Bu gibi durumlardan kaçınmak için genellikle erken gelmeyi severim. Ben de. Öylece oturup vakit kaybı gibi geliyor. Kesinlikle. Umarım yakında bir şeyler duyururlar, böylece yola çıkabiliriz. Parmaklar geçti. En azından beklerken birbirimize arkadaşlık edebiliriz. Bu doğru. Yalnız oturmaktan çok daha iyi. Ders 30, Başlangıç ipuçları. Yeni projeme başlarken bana tavsiyeleriniz var mı? Net bir planla başladığınızdan emin olun, böylece neye odaklanacağınızı bilirsiniz. Bu sağlam bir stratejiye benziyor. Çoğu zaman net bir yönlendirme olmadan bunalırım. Evet, bir yol haritasına sahip olmak düzenli kalmanıza ve motive olmanıza yardımcı olabilir. Dalmadan önce kesinlikle hedeflerimi özetleyeceğim. Görevleri daha küçük adımlara ayırmayı da unutmayın. Onları daha kolay yönetilebilir hale getirir. Bu harika bir fikir. Küçük zaferler ivmenin korunmasına gerçekten yardımcı olabilir. Kesinlikle. Yol boyunca bu başarıları kutlayın. Tavsiyen için teşekkürler. Artık bu projeyi ele almaya kendimi daha hazır hissediyorum. Ders 31, Oda tercihleri. Harika. Ne tür bir oda arıyorsunuz? Şehir manzaralı tek kişilik odayı tercih ediyorum. Kalışıma özel bir dokunuş katıyor. Kulağa hoş geliyor. Bir görünüm genel deneyimi gerçekten geliştirebilir. Evet, güzel bir ufuk çizgisiyle uyanmak güne başlamanın çok güzel bir yoludur.
Kabul ediyorum. Ayrıca dinlenebileceğiniz ve manzaranın tadını çıkarabileceğiniz bir yerin olması güzel. Kesinlikle. Sizin de odanız için bir tercihiniz var mı? Mümkünse balkonlu bir odayı tercih ederim. Temiz havanın tadını çıkarmak için mükemmel olurdu. Rezervasyon yaparken bu özellikleri talep ettiğinizden emin olalım. Ders 32, karakterlerle ilişkilendirmek. Onlara bu oyunlardaki karakterleri bir şekilde hatırlatan insanlar tanıyorum. İlginç. Bağlanabilir karakterlerin bizde bu kadar yankı uyandırabilmesi şaşırtıcı. Evet, hikayelerin daha kişisel ve ilgi çekici olmasını sağlıyor. Kabul ediyorum. Karakterlerin gerçek hayattaki özellikleri yansıtması anlatıya derinlik katar. Kesinlikle. Bu bana hepimizin anlatacak kendi hikayelerinin olduğunu düşündürüyor. Evet. Tanıştığımız her insanın, onları şekillendiren benzersiz deneyimleri vardır. Sanatta ve kültürde bu yansımaları görmek büyüleyici. Kesinlikle. İnsan doğasına dair anlayışımızı zenginleştirir. Bu tür karakterleri öne çıkaran daha fazla oyun keşfedelim. Ders 33, İş-ayam dengesi. Birisi iş-yaşam dengesi konusunda zorlanıyorsa ne önerirsiniz? Küçük adımlar atmanızı ve net sınırlar koymanızı öneririm. Bu harika bir fikir. Kişisel zamana öncelik vermek önemlidir. Evet, molaları planlamak gibi basit eylemler bile fark yaratabilir. Kabul ediyorum. Bu sizin için en iyi olanı bulmakla ilgilidir. Kesinlikle. Tutarlılık, sağlıklı bir rutin oluşturmanın anahtarıdır. Bunu aklımda tutacağım. Küçük değişiklikler büyük gelişmelere yol açabilir. Evet. Ve gerektiğinde destek istemekten çekinmeyin. Tavsiyen için teşekkürler. Bu zorluğun üstesinden gelmek için kendimi daha donanımlı hissediyorum. Ders 34, acil durum çıkışı. Tamam, şimdi en yakın acil çıkışa doğru gideceğim. Bu akıllıca bir hareket. Çıkış rotalarınızı bilmek önemlidir. Evet, her durumda güvenlik her zaman bir öncelik olmalıdır. Kesinlikle. Acil durumlarda sakin kalmak ve odaklanmak çok önemlidir. Hazır olduğumuza ve nereye gideceğimizi bildiğimize sevindim. Kesinlikle. Bir planımızın olduğunu bilmek bana huzur veriyor. Ayrıca duyuruları da takip edelim. Evet, bilgilenmek en iyi kararları vermemize yardımcı olur. Bu konuda proaktif olmanızı takdir ediyorum. Ders 35, Niagara Şelalesi tarihi. İlk Avrupalılar Niagara'ya geldiğinde şelalelerin etrafı ormanlarla çevriliydi. Kulağa çok hoş geliyor. Ne kadar muhteşem olduğunu hayal edebiliyorum. Evet, şelalenin sesi kilometrelerce öteden duyulabiliyordu. Bu inanılmaz. Bu onlar için dehşet verici bir manzara olsa gerek. Kesinlikle. Doga'nın gücü gerçekten büyüleyici. Böyle yerlerde tarihin ve doğanın iç içe geçmesini seviyorum. Evet ve manzaranın zaman içinde nasıl değiştiğini düşünmek büyüleyici. Orada yaşayan insanların hikayeleri hakkında daha fazla şey öğrenmek isterim. Niagara Şelalesi'ne bir ziyaret planlayalım ve zengin tarihini keşfedelim.